Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size öyle bir tatlı tarifi vereceğim ki bu tatlı inanın bana devrim yapacak. Neden diyeceksiniz? Zaten az sonra göreceksiniz sebebini. Ben evime kahveye gelen arkadaşlarıma yaptığım zaman hepsi şoke oluyorlar, bayılıyorlar ve mutlaka tarifini almadan bu evden çıkıp gitmiyorlar. O sebeple siz de bence mutlaka bu tarifi bir kenara not edin. Çünkü yapılışı çok kolay. Özel günlerinizde, çocuklarınızın doğum gününde, yılbaşında her zaman yapabilecek olduğunuz ve misafirlerinizi şaşırtabilecek olduğunuz bir tarif olacak. Bu tarifin malzemelerinden tutun, yapım aşamasından tutun, sunumuna kadar her detayı kendime ait. O sebeple YouTube'u bırakın, hiçbir yerde daha henüz bu tarife rastlamadınız. Ben şimdi vakit kaybetmeden size malzemeleri veriyorum. 2 paket vanilyalı puding. Ben Almanya'dan getirdiğim pudingleri kullanacağım. O sebeple içerisine şeker ilave edeceğim. Normalde Doktor Ötkan'ın Türkiye'deki biliyorsunuz vanilyalı pudingleri zaten şekerli. O sebeple ekstra bir şeker ilave etmemenizi öneriyorum. 200 gram soğuk krema, 1 yemek kaşığı labne peyniri, yaklaşık olarak 12-13 tane Oreo. Siz dilerseniz kakaolu herhangi farklı bir bisküvi de kullanabilirsiniz. Bir de naneye ihtiyacım olacak. Ben naneyi geçici bir süreç olduğu için böyle fincanın içerisinde şu anda kısa bir süreliğine muhafaza ettim. Bu şekilde nane kesinlikle buzdolabında saklanmaz, bilginiz olsun. Ayrıca ben bu terakota güveç kaplarımı kullanacağım. Şimdi önce hemen pudingimi yaparak tatlıma başlıyorum. Ben sütü belirtmeyi unuttum. Pudinglerin arkasında yazdığım miktarda tabii ki süte de ihtiyacımız olacak. Şimdi benim tenceredeki sütüm kaynadı. Ben daha kolay olması için o sütten bir miktar buraya ayırmıştım. Şimdi bunu ilave edip pudingimi karıştıracağım. Altını kısıyorum ocağımın ve pudingimi ilave ediyorum. Ve ocağımın altını tekrar arttırabilirim. Pudingim kaynadı. Şimdi birkaç taşım kaynatacağım onu ve kıvam almasını sağlayacağım. Tabii bu süreçte sürekli olarak karıştırıyorum ki dibi tutmasın. Daha sonra da ocağın altını kapatıp pudingin soğumasını bekleyeceğim. Şimdi pudingin altını kapatıyorum. Daha sonra Oreo'larla çalışmaya devam edelim. Oreo'ları blenderımın içerisine alıyorum ve daha sonra onları granül haline gelene kadar blenderım ile karıştıracağım. Oreo'larım granül haline geldi. Bunu kenara koyuyorum ve tatlıma devam ediyorum. Pudingim soğudu. Şimdi granül haline getirdiğim Oreo'dan 2 yemek kaşığı pudingimin içerisine koyuyorum. Daha sonra buzdolabından şimdi tekrar çıkardığım soğuk kremamı ve labne peynirimi ilave ediyorum ve mikserimle yaklaşık olarak 3-4 dakika karıştıracağım. Hazırlamış olduğum kremayı şimdi güveç kaplarımın içerisine dolduruyorum. Ancak şu üstlerinde biraz boşluk kalacak şekilde doldurumunu yapacağım.
Şu şekilde doldurmak yeterli olacaktır. Biraz üstünde boşluk kalması gerekiyor. Bir tane güveç kabım boşta kaldı. Bunu hemen kaldırıyorum ve tüm güveç kaplarımı, tatlılarımı buzdolabında yaklaşık olarak 1 saat dinlenmeye gönderiyorum. 1 saatin sonunda tatlılarımı buzdolabından çıkardım. Şimdi gelelim en keyifli noktaya. Granül haline getirdiğim Oreo'mu tüm tatlılarımın üzerini kaplayacak şekilde dolduracağım. Şöyle güzel bir toprak şekli veriyorum. Bol bol döküyorum. Şimdi çiçeklerimizi dikebiliriz. Size hemen böyle kısacık bir dipnot vermek istiyorum. Bu tarifi yaptığınızda, hazırladığınızda, misafirleriniz geldikten sonra hemen ikram etmeden önce naneyi çiçeğinizin içerisine dikerseniz buruşmayacaktır. Aksi takdirde biliyorsunuz nane buzdolabından çıkar çıkmaz çok çabuk buruşabiliyor. Evet, lütfen bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.